Bugün size Onair'ın yeni ürünlerinden 6 kW FM Power Amplifier'ın özelliklerini anlatacağım. Bu modül, Power modül, bütün yüksek güçlü vericilerimizin temel yapı taşı. Yani 6, 12, 24 kW'a kadar vericileri bu modülü kullanarak üretiyoruz. Dolayısıyla bu anlatacağım özellikler 24 kW'a kadar ürettiğimiz bütün vericilerin özellikleri anlamına geliyor. 4U yani yaklaşık 18 santim yüksekliğinde olan bu Power Amplifier paslanmaz çelikten bir kutuya sahip. Touchscreen dokunmatik ekran var üzerinde ve bu dokunmatik ekran üzerindeki bütün ayarlar, kontroller Onair Service Center adını verdiğimiz bulut tabanlı arayüzümüzden, internet üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca 4 tane sökülüp takılabilen güç kaynağına sahip. 6 kW 2 tanesiyle bunların çalışabilmekte. 4'ü de akım paylaşımlı olarak hizmet verdiklerinden 2 tanesi arıza yapsa bile cihaz yayına devam ediyor. Yayındayken bunlar sökülebilir, takılabilir. Ben şimdi bunu yerine gördüğünüz gibi kolayca takıyorum. Amplifier'ın bir diğer özelliği, üzerinde şu bölüm yüksek frekans RF katının bulunduğu bölüm. 4 tane 1500 wattlık LDMOS transistör var içinde. Bunları birleştiriyoruz. Bir filtreden, şurası filtre bölümü, filtreden geçirip antene konnektörden bağlıyoruz. Burası da kontrol bölümü. Burası da ayrıca şuralardan açılabiliyor. Vidaları açtığınızda açabiliyoruz. Dolayısıyla filtre, RF katı ve kontrol katı ayrı ayrı üstü açılabilir ve üzeri de çalışma yapılabilir. Bu servis kolaylığı açısından çok önemli bir özellik. Ayrıca filtresi yandan sökülüp takılabiliyor. Görüyorsunuz. Çok kolay. Yandan sökülüp takılabiliyor kolayca. Alt tarafında da sökülebilen bir bölüm var. Orada da DC ve AC kablolar ve akım paylaşım, power supply'ların akım paylaşımlarının yapıldığı elektronik kart ve güç kaynağı var. Güç kaynağı bunların haricinde kontrolü yapabilmesi için ayrı güç kaynağı koyuyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi de bozulsa biz uzaktan bu cihaza o güç kaynaklarına bir şey olmadığı sürece ulaşıp neyi var, neyi yok, power supply'lar bozulmuş mu bunları anlayabiliyoruz. Cihaza internet üzerinden ulaşılabiliyor. Bir Ethernet kablosu takılabilir ya da her istasyonda Ethernet yok ama GSM her yerde var. Böyle bir GSM dongle'lı direkt bunu hiçbir modem falan kullanmadan direkt üzerine taktığınızda hemen IP'sini yazıp cihaza bağlanabilirsiniz. Bunlar bu cihazı çok önemli hale getiren özellikler. Cihaz paslanmaz çelikten üretildiği için paslanmıyor zaten ve çok sağlam. Ayrıca bu yanlarındaki kızaklar ile kabine girdiği için kabinden komplesi dışarı çıkarılabiliyor. Yani bayağı uzun kızaklar. Hiç kabloları sökmeden servis verilebiliyor cihaza. Bu kabine ağırlık bindireceği için kabini yere tutturmak gerekiyor. Onun da özel parçaları var. İstasyonda yere tutturmak lazım kabinleri.
Elektrik girişi de 3 fazlı yan taraftan yaptık. Bir tane sigorta UPS'e bağlı oluyor ve o sigorta yalnızca kontrol sisteminin sigortası. Yani kontrol sistemi hiçbir zaman bozulmasın diye onu bir UPS'e bağladık. Diğer tarafı enerji girişi parafudur gibi koruma parçaları kabinin içine takılı şekilde olduğu için kabinin içinde bunları attı mı atmadı mı parafudur, sigorta attı mı atmadı mı bunları da kullandığımız UPS'in vasıtasıyla elektriği kesilmeyeceği için uzaktan kontrol edebiliyor ve görebiliyoruz. Şimdi size diğer özelliklerini anlatmak için touchscreen'in üzerinden devam edeceğim. Cihaz ilk açıldığında gelen ekran karşınızda. Ekrana bastığımda bir kod girmeniz gerekiyor. 4 tane 0 giriyorum. Bunu değiştirebilirsiniz. Ekranın üst tarafında grafiksel olarak çıkış gücünü, yansıma gücünü, giriş gücünü ve heatsink'in yani soğutucunun sıcaklığını görüyoruz. Ayrıca alt tarafta başka değerler de var. Nem oranı gibi, cihazın çalışma saati gibi ve verimlilik gibi. Şuradaki küçük ikonda Event Logs yazıyor. Burada bastığımızda saat ve tarihle birlikte cihazın yaşadığı olaylar, yani cihaz bir şey arızası verdi mi? Biz ona bir kalibrasyon yaptık mı? Biz cihazı ne zaman açtık? Ne zaman kapattık? Bütün bu bilgiler event loglarda görünüyor ve uzun süre bizim bulut sisteminde de saklı kalıyor. Dolayısıyla cihazın bütün bilgileri bulut sisteminde kayıtlı. Burada yalnızca 100 tane event kaydediyoruz ama o eventler sürekli bulut sisteminde kaydediliyor. Cihazı kontrol etmek istediğimizde Control Device'a basıyoruz burada. Ve karşımıza ilk gelen ekran Main Settings'te. Gördüğünüz gibi gücü açıp kapayabilirim buradan. Şu anda gücü şurada görüyorsunuz wattmetrede. Bu ekranda Main Settings ekranında cihazı açıp kapatabiliyoruz. Frekansını değiştirebiliyoruz. Yalnızca On-Air'a ait bir özellik var burada. Cihaz frekansı değiştirdiğinizde ya da güç limitini değiştirdiğinizde kendi verimlilik ayarlarını en üst düzeye çıkaracak şekilde kendi ayarlıyor. Yani kendi çalışma şartlarını kendisi en yüksek verimlilikte çalışacak şekilde ayarlıyor. Bu özelliğe biz Transmitter Self-Managing System diyoruz. Baş harfleri T, S, M, S. Bunu aktif hale getirmişiz. Yani frekansı değiştirirsek kendisi efficiency'yi en yüksek hale getirecek cihaz. Eğer ben bu özelliğin devrede olmasını istemiyorsam o zaman aşağıdaki efficiency testi kullanarak istediğim zaman bu testi yapabilirim. Bazı şartlarda bunu kullanmak gerekiyor sahada. Bu tarafta istasyon adını, cihazın adını,
Cihazda bir sorun olduğunda, bir event oluştuğunda o eventin gönderileceği e-mail'i ve cihazın kendi IP adresini tanımlıyorsunuz. Bunlara tek tek basıp değiştirmeyeceğim. Bir tanesini yapayım. Mesela e-mail adresini değiştirmek için bunu siliyorum. Başka bir adres yazıyorum. Ve buraya basıyorum. Sonra Save Changes'a bastığım zaman cihaz bunu kaydediyor. Artık cihazın e-mail göndereceği adres burası. Başka bir menü görüyorsunuz burada. Limit and Relay Settings. Buna basıyorum. Burası da şu. Cihazın çalışma şartlarını, limitlerini belirliyorsunuz. Maksimum şu gücü ver diyebilirsiniz cihaza. Giriş gücü şu gücün üzerine çıkmasın diye limit verebilirsiniz. Soğutucu sıcaklığı 70 dereceyi geçince alarm ver diyebilirsiniz. Ya da başka bir sıcaklık ayarlayabilirsiniz. Oda sıcaklığı 50 dereceyi geçtiğinde alarm ver diyebilirsiniz. Alarm verdiğinde cihazın ne yapacağını daha sonra anlatacağım. Modül akımları 38 derece amperi geçtiğinde alarm ver diyebilirsiniz. Bunları burada kendiniz tanımlıyorsunuz. Biz fabrikada tanımlıyoruz tabii ki test sırasında. Siz de herhangi bir arıza yaptı, bir şey yaptınız, şartlar değişti, o zaman tanımlayabilirsiniz isterseniz. Ekranın diğer tarafında Relay Settings var. Burada da N+1 sistem çalışırken cihaz koaksiyel switch kullanılıyor. Bu sistem ekstra bir otomatik changeover unit satın almadan cihazın içine zaten koyduk. Dolayısıyla yalnızca ayarları yapmakla N+1 yani maksimum 7+1 çalıştırabilirsiniz cihazı. Yani 7 tane ayrı frekansta ve bir tane de yedek verici, hangi 7'den hangisi bozulursa yedek verici onun frekansına kendini ayarlayıp yayına sokuyor. Dolayısıyla bu özellik vericinin içinde zaten var durumda. Diğer menüye geçiyorum. Memory. Memory modülü bize iki işte işimize yarıyor. Birincisi N+1 çalışma sırasında bu memory'e kaydettiğimiz güç, frekans ve adresler işimize yarıyor. Mesela yedek cihaz devreye girdiğinde buraya yazılan güç, frekans değerlerinde aktif olsun demek istiyoruz. Memory 1'i seçtiği zaman cihaz mesela 6000 Watt'ta 98 MHz'de çalışacak. Bunun da bir adresi var. Düşünün 7+1 sistemi düşünün. Bir sürü cihaz var ve hepsinin ayrı adresleri var bunların. Onları burada tanımlamanız lazım ki olayı yönetebilir. Diğer bir menü Recessional Settings. Bu bölümde de
Mesela siz istasyona bir kişi girdiğinde cihaz 10 kW çalışıyorken ya da 6 kW çalışıyorken bu cihaz 3 kW'a düşür demek istediniz. Bunu bu power pin özelliğini kullanarak yapabilirsiniz. Burada power pin'i aktif yaparsınız. Power pin'in low ve high memorilerini tanımlarsınız. Demin anlattığım memory bölümünde memory 1'i ve memory mesela 3'ü birisini 1 kW, birisini 3 kW, birisini 6 kW yaparsınız. İkisinin de frekansını aynı yaparsınız ve GPIO'dan arkasında cihazın GPIO pinleri var. Orada manuelde verdiğimiz pinlere bir switch bağlarsınız kapıdan. O kapı açıldığı zaman burada cihaz bu memoriye kendisi gider ve 3 kW'a inmesi gerektiğini anlar ve düşürür gücü. Diğer tarafta subsettings var. Bu da mesela Supermaster, FTC device ve audio switch. Bunlar da bizim N+1 çalışmada işimize yarayan şeyler. Mesela Supermaster dersem ben buna, N+1 sistemde ben bir tane Supermaster cihaz tanımlamam gerekiyor ve diğer cihazlar o sistemi referans alarak çalışıyorlar. Onu aktif etmem lazım. FTC device'ı ben bunu FTC olarak yani kompakt cihaz olarak çalıştıracaksam bunu aktive etmem lazım. Audio switch de mesela N+1 sistemde 7 tane ayrı audio olduğu için audio girişi onları da yedek cihaza doğrusunu seçip vermemiz lazım. Bunu da aktif etmem lazım ve bir audio switch bağlamam lazım devreye. Dolayısıyla bu bölüm N+1 için yapılmış bir bölüm. Burada fabrika ayarlarına geri dön komutu var. Bizim fabrikadan çıkarken yaptığımız ayarlara cihazı geri döndürebilirsiniz. Kafanız karıştı, çıkamadığınız işin içinden ve basıp ilk haline dön dediniz. Bunu yapabiliyorsunuz. Cihazın kendi adresini burada görünüyor. 140 bu cihazın. Bunu değiştirebilirsiniz. CMD cihaz eğer bu mesela 10 kW'lık cihaz olacaksa bundan 2 tane kullanıyoruz. Bir de CMD dediğimiz bir kontrol ünit kullanıyoruz. Bu kontrol ünitin adresi de burada tanımlanması lazım. Ki bu cihaz kendisini 10 kW'ın bir parçası olarak görsün. FTC adres de bu 10 kW'ı da süren bir exciter olacak. Ona da Compact FTC bizim FTC cihazlar FM Transmitter Compact demek. Compact cihazın da bir adresi olacak ki bu cihaz kendisini 10 kW'ın exciter'ının da bir parçası olduğunu görsün. Bunları burada tanımlamamız lazım. Sonra gidiyoruz scheduler. Bu da başka güzel bir özellik. Scheduler'da da şu iş yapılıyor. Ben mesela akşamları vericinin gücünü düşürmek istiyorum. Fazla elektrik harcamak istemiyorum. Şu saatle şu saat arasında verici 3 kW'da çalışsın. Bu saatle bu saat arasında 5 kW çalışsın. Şu günlerde, yılın şu günlerinde hiç çalışmasın diyebiliriz. Bunu programlamamız lazım. Bu özellik de cihazın içinde var. Dolayısıyla kullanıcılar hiçbir ekstra bir şey satın almadan bunları kendi kendine otomatik yapar bir verici satın almış oluyorlar. Burada scheduler 3 tane program yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu saatler arasında demin örnek verdim. Şu günlerde ya da yılın şu tarihlerinde çalışmasın, öbür tarihlerde çalışsın diyebilirsiniz.
GPIO'da da GPIO 7 tane GPIO var. Genel giriş çıkış bölümü bu. Arka tarafta girişler ve çıkışlar. Bunları tanımlayabilirsiniz. Yani ben oraya bağladığınız voltajı remote olarak bizim OSC'den, On Air Service Center bulut sisteminden size oraya bağladığınız voltajın kaç volt olduğunu söyleyebiliriz. Görebilirsiniz. Buna imkan tanıyoruz size. Yani oraya bir voltaj girdiğinizde bizim GPIO OSC'deki GPIO bölümüne girip oradan şeyi görüyorsunuz. Voltaj değerini ya da bir switch bağlıyorsunuz oraya. O switch'in açık mı kapalı mı olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da switch'i açıyorsunuz ya da kapatıyorsunuz burada. Ekranda bunlar yapılıyor. Kayıtlar yine buradan yapılıyor. Çıkmak için cancel'a basıyorum. Cihazın genel buradan yapılabilecek özellikleri ilk menüde bir de AC gerilimleri, güçleri vesaire de görebiliyorsunuz. Bunları power faktörünü görebiliyorsunuz. Ayrıca bütün power supply'ların DC gerilimlerini, DC akımlarını, AC gerilimlerini, AC akımlarını, modüllerin tek tek güçlerini ve akımlarını tek tek görebiliyorsunuz. Yani içinde 4 tane transistör var. Bu transistörlerin hangisi ne kadar akım çekiyor, hangisinin gücü kaç watt, bunları görebiliyorsunuz ekrana bakarak. Aynı şeyleri dediğim gibi remote olarak OSC'den de görebilirsiniz. Cihazın temel olarak üzerinden anlatılacak özellikleri bu kadar. Ben size bir özelliğini göstererek bu demoyu bitirmek istiyorum. Verici'de 4 tane power supply kullanılabiliyor. 2 tanesi cihazın 6 kW güç vermesine yeterli. Diğer ikisi yedek olarak kullanılabilir. Güç kaynakları akım paylaşımlı çalışıyor. Bunlardan bir tanesini devreden çıkarmak, 2 tanesini devreden çıkarmak güçte herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Üçüncüyü devreden çıkarırsak güç kaynağının verebileceği güç kadar RF güç çıkartabiliyor. Bunu şimdi bir deneyimleyelim. Verici gördüğünüz gibi 5 kW'da çalışıyor şu anda. Bunun güç kaynaklarından bir tanesini çalışırken çıkartıyoruz. Güç hala 5 kW'da gördüğünüz gibi duruyor. İkincisini çıkartıyorum. Güç kaynağının çıktığını algıladı sistem ve tekrar 5 kW göründü. Şimdi üçüncüyü çıkartıyorum. Bu sefer güç kaynağının verebileceği RF gücü yaklaşık 1200 watt. Bunları tek tek şimdi devreye alalım. Gücümüz yavaş yavaş artıyor. 5 kW'a kadar gelecek. Üçüncüyü devreye alıyorum. Algıladı. Üçüncünün takıldığını. Gördüğünüz gibi buradan akım paylaştığını bu güç kaynaklarının görebiliyoruz. Şu ikinci led DC akımın çekildiğini her birinden gösteriyor.
Dördüncüyü de takıyorum. Bu da şimdi buradaki akümi parçası da buna gitti. Bu şekilde verici yayındayken güç kaynakları bozulsa da, yerinden çıkarılsa da bu şekilde davranıyor. Gücü etkilemiyor ta ki bir power supply kalana kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.